Merhaba, Komünist Gündem'in bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. TKP'nin 14. Kongre kararları arasında yer alan parti temsilcileri toplantılarının ilki Türkiye'nin dört bir yanından gelen temsilcilerle Ankara'da yapıldı. Genel Sekreter Kemal Okuyan'ın katılımıyla gerçekleşen ilk bölümde Suriye'deki gelişmeler, uluslararası boyutu ve iç siyasete etkileri açısından değerlendirildi. Türkiye'nin bölgedeki rolü ve TKP'ye düşen görev ve sorumluluklar konuşuldu. Ardından TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı'nın sunumuyla iş yeri örgütlenmeleri ve gelecek dönem hedefleri üzerine görüşüldü. Toplantı, toplumda artmakta olan yalnızlık ve kaygıyı dağıtabilmek amacıyla TKP'nin örgütsel varlığını daha hissedilir hale getirme kararlılığıyla sona erdi. İşte bizim güvenlik anlayışımız başlıklı bir açıklama yayımlayan Türkiye Komünist Partisi, yayılmacı politikalara karşı mücadele çağrısı yaptı. AKP iktidarının bölgedeki büyük rekabete yayılmacı, Osmanlıcı bir zihniyetle dahil olduğu ve bunun güvenlikle gerekçelendirildiği hatırlatılan açıklamada, oysa mesele enerji kaynakları ve yollarını kontrol etmekle ilgilidir. Mesele yeni yatırım alanları bulmak, ucuz iş gücü temin etmekle ilgilidir. Bütün bunlar halkımızın da çıkarına olmayacak mıdır? Hayır, olmayacaktır ifadeleri kullanıldı. Bugün yeni fırsatlar diye pazarlanan politikaların halka yoksulluk getireceği belirtilen açıklamada biz yurtseveriz, içeride ve dışarıda adaleti, eşitliği, iyiyi savunuruz denildi. Türkiye Komünist Partisi'nin bu ülkeyi kaybetmeyeceğiz, kazanacağız başlığıyla yaptığı açıklamanın kamuoyunda yankısı sürüyor. Örgütlenme çağrısının da yer aldığı açıklamada ülkemiz ve yurttaşlarımız büyük bir sınavla karşı karşıya. Ya bu ülkeyi uçurumun eşiğine getiren sömürücü, dinci, Amerikancı zihniyeti yeneceğiz ya da o uçuruma yuvarlanacağız denilmişti. Geçtiğimiz hafta bu çağrıyla başlayan örgütlenme toplantıları bu haftada devam etti. Yeniden aramıza katılan tüm TKP gönüllülerine hoş geldiniz diyoruz. Türkiye Komünist Partisi Maraş katliamının 46. yıl dönümünde bir açıklama yayımladı. Açıklamada Maraş'ın katillerinin açılım yüzü, milletvekili ve İnsan Hakları Komisyonu üyesi olabildiği bu düzen, Maraş'taki katliamın arkasındaki gizli değil, açık yüzdür. Bu kanlı sömürü düzenine son verdiğimizde sözümüzü de yerine getireceğiz. Maraş'ın hesabını soracağız ifadeleri yer aldı. Bir hafta içinde atanamayan 2 öğretmen daha yaşamına son verdi. Komünist öğretmenler, öğretmen ölümlerini durdurun başlıklı bir açıklama yayımlayarak, KPSS ile yapılan atamalardaki adaletsizliğin mülakat sistemiyle katlandığına dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı'na yapılan çağrıda derhal mülakatı geri çekin ve atama bekleyen tüm öğretmenlerin koşulsuz bir şekilde atamalarını gerçekleştirin denildi. Sendika üyesi oldukları için haksız yere işten çıkarılan Polonez işçileri 151 gündür direnişte. Seslerini duyurmak için İstanbul Çatalca'dan Ankara'ya yürümek isteyen işçiler uğradıkları her durakta polis saldırısıyla karşılaştı. Polonez işçileri tüm engellemelere rağmen Çatalca'dan Kartal'daki Anadolu Adliyesi önüne, oradan da işçiye değil patrona barikat sloganlarıyla engelleri aşarak Gebze'ye yürüdü. TKP İstanbul İl Örgütü hem Kartal'da hem de geceyi geçirdikleri Gebze kent meydanında işçilerin yanındaydı. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. Onlar örgütlü bir halk istemiyorlar. Örgütlü bir işçi sınıfı istemiyorlar. Ama onlar şunu istiyor. Patronlar örgütlensin, patron örgütleri örgütlensin. Sorun değil. Bu ülkede gericiliğin örgütlendiği tarikatlar büyüsün. Onlar için sorun değil. Çeteler örgütlensin, her türlü suçu işlesinler. Sorun değil ama emekçilerin örgütlenmesi onlar için büyük bir korku. Biz tekrar söyleyelim, Polonez işçileri hakkını kazanıncaya kadar, asalak Polonez patronu kaybedene kadar biz de onların mücadelesinin yanında olacağız. İşçilerin yürüyüşü sürerken TKP'nin çağrısıyla başlatılan imza kampanyası da devam ediyor. Polonez işçilerinin yanındayız diyen aydınlar, kamuoyunu çözüm için sorumluluk almaya ve Polonez işçilerinin mücadelesini büyütmeye çağırıyor. Emek düşmanı siciliyle bilinen Nezita'da greve çıkan işçilerin direnişi aylardır devam ediyor. Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Patronların Ensesindeyiz ağının ortak çağrısıyla direnişin 285. gününde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir dayanışma gecesi düzenlendi. Turgutlu halkının yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya pek çok Lezita işçisi de aileleriyle katıldı.
Sanatçı Ercan ve Gökhan Çağrı'nın sahne aldığı etkinlikte Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Savaş Sarı işçilere seslendi. Holdinglerin, şirketlerin başında duran o yamyamların, hırsızların aslında paralarının da o gücümüz var dedikleri şeylerin de nasıl pul olduğunu siz 10 aya yaklaşan mücadelenizle, direnişinizle, grevinizle gösterdiniz kardeşler. Geçtiğimiz hafta sonu Eskişehirli kadınlar, Kadın Dayanışma Komiteleri Seni Çağırıyor toplantıları ile Bağlar ve Yıldıztepe semt evlerinde bir araya geldi. KDK manifestosu ve kurultayda alınan kararlar üzerine konuşulan toplantıların ardından Yıldıztepe Kadın Dayanışma Komitesi de kuruluşunu ilan etti. Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü, İzmir'in nükleer atıkları başlıklı bir panel düzenledi. İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan panele emekli akademisyen Doktor Enver Yaser Küçükgül konuşmacı olarak katıldı. Panelde nükleer atıkların bulunduğu Gaziemir'deki eski kurşun döküm fabrikasının ve bölgedeki diğer radyoaktif atıkların oluşturduğu riskler konuşuldu. Tekirdağ'daki Çerkezköy semt evi suya yapılan faiz zamlara karşı mücadeleye çağırıyor. Yayınladıkları açıklama ile kapı kapı gezen TKP'liler, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin seçim döneminde verdiği vaatlerin aksine suya yapılan %50'lik zam ile şehrin sanayi havzasında patronların kullandığı kaçak suyun bedelinin emekçilere ödetildiğine dikkat çekiyor. İcadiye semt evinde geçtiğimiz hafta yapılan etkinliğin konusu sağlık penceresinden özelleştirmelere bakış başlığıydı. Sağlık alanında özelleştirmenin sonucu ortaya çıkan sorunlara değinilen sunumda, bu sorunların karşısında örgütlü mücadele ile nasıl durulabileceği konuşuldu. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin birçok ilinde bir araya gelen Koçtaş işçileri, patronların ensesindeyiz ağı ile birlikte mücadele etme kararı alıp Koçtaş çalışanları dayanışma ağının kurulduğunu ilan etmişti. Bu süreç içerisinde kapatılan Koçtaş Fix'lerdeki çalışma arkadaşlarının durumunu öğrenmek için açıklama yapan işçiler, 100'ün üzerinde mağazanın kapatıldığına dikkat çekerek Koçtaş'a kapanan mağazalardaki arkadaşlarımız haklarının tamamını alabiliyor mu sorusunu yöneltiyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli güvenlik tehdidi iddiasıyla önüne grev yasakları koyduğu işçiler direnmeye devam ederken TKP de hakları için greve çıkan işçilerin yanında olmayı sürdürüyor. Hitachi'nin Kartal, Tuzla, Dilovası ve Dudullu'daki, Schneider'in Kocaeli, Çayırova ve Manisa'daki fabrikalarında, General Electric'in Gebze'deki Grid Solutions fabrikasında çalışan yaklaşık 1000 işçi grevlerine kararlılıkla devam ediyor. Grev ateşi Balıkesir Gönen'deki Arıtaş Kriyojenik Fabrikası'nda dün yanmaya başlarken, Kocaeli Çayırova'daki Green Transfo Enerji Fabrikası'nda ise 25 Aralık günü grev bayrağı asılacak. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, X hesabında yaptığı paylaşımlarda Suriye'de etkili olan ya da olmaya çalışan tüm aktörlerin bir biçimde ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti. IŞİD, ÖSO, HTŞ, PYD, KNC arasındaki çalışma ve işbirliği dinamikleri nasıl gelişirse gelişsin, bundan ABD zararlı çıkmayacak diyen Okuyan, kuşkusuz yeni aktörler belirecek ama şu anda tablo bu ifadesini kullandı. Okuyan daha sonra yaptığı paylaşımda ise 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından Yugoslavya'nın parçalanması, AKP'nin Türkiye'de iktidara gelişi, ABD'nin Irak'ı işgali, Arap Baharı, Büyük Orta Doğu Projesi dahil son 33 yıllık süreçte yaşananları hatırlattı. Suriye'de ABD, İngiltere ve Türkiye'nin yürüttüğü operasyonun 12-13 yıllık bir başarısız evrenin ardından 2024 sonunda amacına ulaştığını ifade eden Okuyan, Suriye'nin ABD'nin farklı ve birbiriyle çelişkili müttefikleri arasında pay edilmesinin eşiğinde olduğuna dikkat çekti. Okuyan, şimdi soru şu, bu 33 yıl boyunca Türkiye'deki hükümetler ama özellikle 22 yıllık iktidarı boyunca AKP nerede ABD'nin oyununu bozmuş? Güne değil sürece, lafa değil gerçeklere bakmalı diye yazdı. İşçilerin grevlere devam ederek yanıt verdiği grev yasaklarına bir yanıtta TKP'den grev yasaklayan zavallılar açıklamasıyla geldi. Açıklamada partimiz yasağa karşı mücadelesini sürdürecek, metal işçilerinin yanında olacak denildi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da X hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın milli güvenliği gerekçe göstermesine atıf yaparak AKP'nin güvenliği patronların güvenliğidir vurgusu yaptı. Okuyan'ın grev yasağı milli güvenlik tehdidiyle gerekçelendirilmiş. Her zamanki gibi. AKP açık sözlü bir parti. Patronların çıkarının milli güvenlik meselesi olduğunu açıkça söylüyor. Sadeleşme iyidir.
halkın güvenliği ile tepedekilerin güvenliği farklıdır ifadeleri basında yer aldı. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Suriye'de yaşanan gelişmeleri Tele1 ekranından Zeynel Lüle'nin sunduğu Gerçeğin İzinde adlı programda değerlendirdi. Bir emperyalist bölgede operasyon var, paylaşım var. Emperyalist barıştan hiçbir zaman huzur ve barış gelmez. Bunu biliyor olmamız lazım. Yani işin içerisinde ABD'nin olduğu, İsrail'in olduğu, bu AKP kafasının olduğu şeylerden bölgeye huzur gelmeyecek. Bir de unutmayalım, bu rekabet bitmez. Tamam, Rusya biraz kendi derdine çekildi buradan. Ama bu bölgede bu itiş kakış devam edecektir. Başka türlüsü mümkün değil. Aktörler değişebilir, dengeler değişebilir. Ama emperyalist dünyada barış olmaz. Hep çatışma olur. Ankara ve İstanbul'un ardından manşetleri NATO'ya karşı atıyoruz sergisinin geçen haftaki durağı İzmir'di. Serginin ardından Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı üyesi, Sol Haber Portalı editörü Aslı İnanmışık, İlk Ses gazetesinde Sultan Gümüşkaya ile birinci sayfa programının konuğu oldu. Programda basın emekçilerinin yaşadığı sorunlarla Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Ağı'nın mücadele deneyimleri konuşuldu. Yayınımızı bitirirken Türkiye'nin birçok yerinde grevde ve direnişte olan işçileri selamlıyoruz.